on how to use microlensing or Bastion X-ray in runs. Biz bunu yanlış two other yapıyoruz. videos that are loaded with information if you want to understand this. But this is a video Desenin on yeni what kası. you're looking Arkadaşlar for videoların and what to do in a real yani way. video 2 gün önce çıktıysa 199 So, izlemişizdir. first of all, you want to increase your entity. Bu arada Outriders'ın demosu GeForce Now'a gelecek bu. Yani direkt deneyebilirsiniz. Render distance to Türkiye'ye gelir mi 500%. bilmiyorum ama direkt anında. It'll look different if you're on a vanilla client, but this is a vanilla feature. You technically don't need it this high at 500%. Ben de 500. Ben de 500. Sıkıntı yok kral. Adam öldü mü? And also, if you're using Ölmemiş. Oh. sodium, which is not actually required for this tech, you need Korktum. to update it with the link in the description. Korktum. And if you're using sodium, you don't need to do this on vanilla. You need to disable entity culling. It'll lower your FPS, but it's necessary. So again, we want to look at E to know what number of entities are Biz oradan sıçıyor olabiliriz bu arada. in our field of view. So it's this first number before the slash at E at the top left here. Bütün yani bir dakika. Bize böyle anlatılmamıştı ama. Bize böyle anlatılmamıştı. So that's the number of entities that are Deniz Koç within hayırlı olsun our şimdilik. current field of view, including through the walls. And Bu herif niye arada ölüyor? is the total number of entities in all of the loaded chunks right now. Hoca arada We ölüyor also bu have a arada. couple more numbers that İnternet mi Amazon kötü? Zoom mu has been kopuyor? using. I'll leave a link to his Twitch as his methods have refined runs a lot. So the first new number that we've been looking at is M. So M is Niye bakıyor? the total Mob mu? non-permanent hostile mobs in current loaded chunks. And the second number that we look at is C, which is right next. M mob sayısıymış. Permanent olmayan, hani mecbur hep orada olmayan. M here. C is creatures. Bir de creatures'mış. In our scenario, the creatures in the world are striders. Strider'lar, bu lavada yürüyebilen atlar, ata benzeyen şeyler var. Ata benzemiyorlar da domuza benzeyenler. So C is going to be a different number depending on your world. Striders spawn differently depending on every world. They don't seem to have their own mob cap at all. Sometimes this number will be very low, sometimes it'll be very high. But the M should always be somewhere Siz around 70. görmüyorsunuz. So if we compare M plus C against the total number of entities in the world, we get a difference of 30. And 30 is roughly the amount of piglins that are in a bastion. O. Şöyleymiş. Toplam şeye bakıyor işte. Toplam moblara bakıyor. Toplam creature'lara bakıyor. Topluyor bunu, 100 elde ediyor. Toplamda bütün entitilerde de 128 tane var. Tamam, yani 28 tane yani ekstra var demek ki. 28 ekstra varsa ve burada da 63 tane hani birden daha çok ünite varsa diyor ki burası basıyor. So again, M is only the number of non-permanent hostile mobs. Ben de entity nerede yazıyor? Entity bak burada yazıyor. Bu baktığın bu düzlemde kaç tane entity var göstergesi bu kısım. Bu kısım toplam bakmadığın tarafta bile hani yükle mesela 24 chunk ya. 24 chunk'ta etrafındaki 24 chunk'ta kaç tane olduğunu gösteriyor. Bu da oradaki mob sayısı, toplamda baktığındaki mob sayısı ve creature sayısını gösteriyor. Piglins in a bastion are permanent, which means that they'll Piglinler her zaman permanent'mış. O yüzden hiçbir zaman burada bulunmuyormuş. Outside of M, but they'll still add to the total number of entities in the world. So F3 çok okmuş ya. Ben bunu bilmiyormuşum. 30, it means Gaz geldi there's random. one bastion currently in loaded chunks.
This is helpful for resetting. Bu arada ay bu çok müthiş bir taktik bu. Ben bu arada çözdüm. Bu çok önemliymiş. Ben bunu bilsem çok farklı olurdu benim runlarım. Abi bu ne biliyor musun? Girdiğin anda şöyle bir şey yapabilirsin teknik olarak. Harbiden mal anlatır gibi anlattı ve anladım yani. Abi adam ne yapıyor biliyor musunuz? Yani daha sonra reset sayısını arttırıyor. Ben yine satacağım oyunda. O bir şey değiştirmeyecek ama Nether kötüyse Nether'da koşmama gerek kalmayacak. Yani olay şu. Girdiği anda adam bununla bunu topluyor. Buradan çıkarıyor. Burada 30 yoksa yani direkt bitiyorsa o 24 chunk'ta bastion yok. Aramana değmez. Sal. Olay o. Hızlı reset atabilirim en azından. As we can determine if there are any bastions at all within our loaded chunks, or we can determine if there are 4 bastions. Nerede 34 yoksa. Ya olay şu. M ile C'yi topluyorsun. Bunun toplamını entity'nin sağ tarafından çıkartıyorsun. Bu 120 olan bilmem neden çıkartıyorsun. Bu her zaman 120 olmuyor da. Bundan çıkartıyorsun. Arasında 30'a yakın bir fark yoksa 28, 29, 30, 32 falan fark yoksa çıkardığında kalan orada senin yüklediğin chunk'larda şey yok, bastion yok demek. We need one minimum obviously and we need at least one Ben area sözelciyim. that don't have one. Abi uga buga büyük boy patates. So that we can have a fortress. So this is super handy for knowing off spawn whether or not the run is playable. For world record, Dowski and Davey have limited their render distance to 16, meaning they won't be able to detect any bastions further away than 256 blocks, which is a decent cutoff for Öyle desene. too far away for us to bother running to. If a bastion's further than 250 blocks, it's probably too far away for a world record pace run. So we can just reset off spawn as we want a bastion closer than that. Bir dakika bir şey dedi. Ben kaçırdım ya, konuşmaları kaçırıyorum. Arkada konuşmayın. 16'ya indiriyormuş render distance'i. Render distance'i 16'ya indiriyormuş. Bunun sebebi de şuymuş. 16 blok 16 chunk render'ı 256 bloğa denk geliyormuş. 256 blok yakında değilse ben bu basyonu zaten istemiyorum diyormuş. Arkadaşlar arkada uçayan var. Geri zekalı, öleceksin. Which is a decent cutoff for a bastion being too far away for us to bother running to. If a bastion's further than 250 blocks, it's probably too far away for a world record pace run. So we can just reset off spawn as we want a bastion. Evde zeytin mi yok? Now that we know how many bastions there are in our world, we want to know where they are. So we look around for a spike. There's a spike over here. Again, we're looking at the first entity number. So right now, looking over here, it's only around 30. But if I look over here, it spikes up to, 65, 67 over here. So now we can lower our FOV to know more precisely where it is and then İlk böyle geniş ya, bu adam çok fayfet. Biz çok salakmışız. Bizim beynimiz yokmuş gibisi. Ben kötü hissettim. Niye böyle oldu? On that way. So it looks like the spike starts at around here. So if I'm looking over here, the first entity number is at around 11, drops down to 10. XQC böyle yapmıyor. Ben XQC izliyorum. XQC tamamen random go yolo falan yapıyor. Tufu böyle yapıyor ama XQC yani tamam zoomlayıp bakıyor ama XQC biraz yok. Tufu böyle yapıyor. So we can just fly through here. Bulamayacak değil mi? There's our bastion. Buldum valla. So here's another world. If we add up our M and add up our C, we get 110. 60 hiç kasma 62 we've got 170 var. So that's a difference of 60. 60 divided by 2 is 2 sets of 30 obviously. So İki bastion var in this world. Yakınlarda. So now that we know we've got 2 bastions in our world, let's look for them.
So I look over here, spikes, it drops all the way down to 6. I look over here, it goes up to 40. Over here, it goes all the way up to 80 though. So there's one bastion somewhere around here. Now if I look over here, Orada bir 111 there's oldu. also a spike of 80 around Lan here. 111 oldu, 111. Alo. There's 2 spikes of 80. And obviously in the middle of them it seems to be spiking. Beni ilgilendirmiyor, 111'e git. It's because Yanlış we know yere that gitti there's değil 2 mi? bastions. Ben both 111'e giderdim. roughly within this area. Kayboldu. Ortası olduğunu biliyorum. Ben satmak için 111'e giderdim. Adam arada ölüyor bu arada. Cidden. Yani cidden arada ölüyor. Birisi defibrillator'la geliyor. Diye bir tane koyuyor, herif tekrar geliyor kendine. So Devam now that ediyor. I've found 2 bastions, I want to find out which one is closer to me so that I Hocam get the öldü closer bu. bastion rather than the further bastion. Bizim öyle olmuştu. Bir fizikçimiz vardı. Vertigosu vardı. Ders içinde vertigo atağı tutmuştu. Çok kötü bir şeydi bu arada. Allah korudu. Çok da sevdiğim bir hocaydı. Revir çağırdık. Revir baktı. Bize baktı. Gitmiş bu dedi. Hocaya bir şey olmadı bu arada. 5 dakika sonrası işte toparlandı. Bir hastaneye tabii götürdük de. Revir çok iyiydi. Yani gitmiş bu dedi. Bari bize demeseydi. Bunu kısa sab oluyorum. Hadi hemen. So I'll drop my FOV. Yeah. Look at exactly where the spike is. Spikes to it's like about 57 over here. So Bunu what kısa I'll sab. do is amına move bol. my mouse away from the spike until it drops down to about 20. So here we go. The angle here is -7. It's after the facing. My current angle is -7. Angle spike until it drops down to about 20. So here we go. Current angle is away from the spike until it drops down to about 20. So Tamam. here we go. The angle here is 20'ye düşmesini -7. bekliyor. It's after the facing. My current angle is Bu arada o buz olayı kesinlikle doğru. Yani öyle buz taşağını yapıyoruz da. Ben köprücük kemiğimi kırdım basketbol oynarken şeyde. Okulda. Ortaokuldayken evet 6 veya yok 7. sınıfta galiba. Buz koydu. Bir şey olmadı. Bir şey olmaz dedi. Buz koydu. Yo şey değildi. Ya kemiğin kırık olduğunu düşünmüyordu. Buz koydu sadece o kadar. Sonra ben hayvan gibi terlemeye başladım. Soğuk soğuk terlemeye başladım. Annem filan geldi. Alman hastanesine gittik. Ya bildiğin build a house çatı kurmuşum kemiğimden. -7, so I'll note that down. And then look back at the spike, look at the right of the spike until it says 20 again. So we've got 66. So that's a difference of 73. And now if I look at this other bastion, spike's at 45. Az siktir şey yapıyor. Ne kadar yakın ne kadar uzak onu ölçüyor. Abi bu herif çok high IQ. Yani bu adam oyunu bitirmiş, matematik denklemi falan yapıyor. Redstone'dan 64 bit işlemci yapıp Minecraft'ta onun içinde bitirecek bir tur daha. Over here, so I'll look over to the left until it's 20. 20 on the entity counter. So we've got -86. Ya bak ne yapıyor biliyor musun? Şurada bastion olduğunu biliyor. Bastion'un tam bittiği bölgeye geliyor. Entity'lerin 20'ye düştüğü, 30'dan 20'ye düştüğü bölgeye geliyor. Oranın şeyini alıyor. Açısını alıyor. -86. Here at the angle. Kardeşim ne var? And look back at the spike. Ondan sonra bak tekrar 39-40. Bak burada azaldı bir yerde. 22'ye düştüğü yerde de açıya bakıyor yine. -25. Aradaki farkı şey yapıyor. Diyor ki burada 61 fark var. Buradaki fark da 73. 73 olan daha uzak deyip şey yapıyor. Sol taraftakine gidecek. The larger the difference of the angles, the closer the Pardon tam bastion tersini should be. söyledim. Tam tersini söyledim. 66 7 olan daha yakın. İşte ben bu yüzden sıçıyorum. So Matematik this was iptal. a difference of 73, this was a difference of 60. We should go to the one with a difference of 73. Adam ondan sonra sağa gidecek. 73 olan daha Also, yakın. you want to halve your difference. So 73 divided by 2 is, somewhere around 35.
Ha o add dereceye gidecek. 35 36,5 derecede gitmesi lazım. to this number or subtract 35 from this number. So we'll just do Hesaplarına kadar 5 dakika oluyor. Şöyle bir şey öğrendim. 30. Tufu'dan escape'leyebiliyorsun. Yani in-game timer'ı sikliyor speedrunlar. Yani ben oyunu durdurduğum zaman bu ekran arka tarafta açık kalırsa benim speedrun time'ıma eklenmiyor. Yani bizde eklenir de şey eklenmiyor. I go 30 here. GX amına bunu ol. Here's a bastion. Bak direkt tak It's at attı. roughly -80, 210. If we go back to spawn. So again, we check our difference and halve it. Difference Hayır was ekran Tufu'da da eklenmiyor. Şey eklenmiyor. In-game time eklenmiyor so we abi. can just add 30 to this number or subtract 30 from the other number. Neden bu kadar az laptop FPS alıyor? İşlemcisi boktandır. Yo işlemcisi de boktan değil aslında. Laptop ama bu galiba. So we get 55 we should travel at. Bir de chunkları çok yüksekte. Laptop artı chunkları yüksek. Minecraft için alev atıyorum. İyi. And here's our bastion. It's at roughly 250, 150. So clearly a fair bit further away. Since it Çok had iyiymiş a ya bu. Şu anda small öğrendiğim her şeyi angle unuttum ama. difference. This bastion was further away. Now, something you should do before you go to any bastion is you should take note of which quadrants Not alın diyor, not alın diyor. have bastions and which quadrants don't have bastions. Hangi kuadrantlarda bastion var, hangi kuadrantta bastion yok ona öğrenin diyor. When we're leaving our bastion, we can run to a quadrant without a bastion. Bastionsuz kuadranta koşun As it diyor. will most likely have a Fortress orada diyor. so that we don't get two bastions in a row. I strongly suggest you do this off spawn, as often if you're leaving a bastion, checking for non-bastion quadrants, you'll look back towards spawn, and your spawn will have a lot of mobs, which may trick you into thinking a bastion is there when it's not. So this bastion over here was in positive positive, this bastion over here was in negative positive, which means Nereden anlıyor lan onu? that negative negative and Ha, positive gördüm. negative will likely have Bir dakika bir daha. this bastion. So this bastion over Tamam o negatif here pozitifte. was in positive positive. It's not. De. So this bastion over Pozitif x'teymiş tamam pardon pozitif here x'teymiş. was in positive positive. This bastion over here was in negative positive. Ha şuradaki tamam. Okey anladım. Ya şöyle yapıyor bir dakika göstereyim. Neden İngilizce? Abi bunu yapan Türk mü vardı? İngilizce niye İngilizce diyorsun? So Bak şeye bakıyor. Bak pozitif x'e bakıyor. Burada ya basıyorsun. Bu pozitif x, this bastion over here pozitif z. O yüzden pozitif olduğunu was in düşünüyor. positive positive. Bu buradaki de pozitif z'de. This bastion over here was in Buraya da bakıyor negatifte. O yüzden eksi artı da bu. negative positive, which means Yani ya negatifte ya da pozitif negatifte. that negative negative and positive negative will likely have fortresses in them. Fortress diye düşünüyor. Another thing you should check when choosing which bastion to go to through walls is your sea level, which is just above the E here. So the first number of the sea level is basically the number of chunks containing air in your field of view, which is helpful for knowing basically how much area there is for you to run around at to get to your bastion. Oha! Oğlum bu F3 neyim? F3 kırık bu arada. F3 iptal olması lazım bence. Bu F3 çok kırıkmış. Yine gereksiz kırıkmış bu arada bu. So if I drop my FOV, looking at this bastion over here, my sea level is 106, whereas if I look at this other bastion over here, it's only around 100. Which suggests that Ya olay şu, bu C'de neymiş biliyor musunuz en tepedeki? Ne kadar fazla hava var. Yani bu pardon ne kadar fazla blok var. Burada daha fazla yürüyebileceğin alan var. Öbür tarafında daha az yürüyebileceğin alan var. be more air heading towards this bastion. Yani kısaca yürüyeceksen bu taraftan yürümen Wasn't lazım. the case in this situation, but if the sea level is very low, then you're probably staring at a wall
Like over here, if I drop my FOV. Pardon, özür dilerim, götümle anlamışım herifin dediğini. Bu havaymış, doğru, o kısmı doğru anlamışım. Ne kadar hava varsa o bastion açık bir ortamdaymış. Yani bastion bir duvarın içinde falan değilmiş. O yüzden bunlara gitmek gerekiyormuş. Hani duvarın içinde, mağaranın içinde veya şeyin içinde bastion olmaması daha önemli. O yüzden ne kadar Low, hava şeyi fazlaysa ona gitmek then gerekiyormuş. you're probably staring at a wall. Like over here, if I drop my FOV, sea level is only 4, which means there will be İyi de rekor kıran adamlar zaten basyon ve fortress dibinde doğuyor. Da şöyle bir şey var abi. Yani ben dünya rekoru kırmaya çalışmıyorum. XQC'yi geçmeye çalışıyorum. Onun için de hani perfect oynamama gerek yok. Perfect gelmesine gerek yok. very little air over here. But if I look over here, where it was quite open, it went up to 97. XQC'yi geçsem yeterli. Something I want to warn you about is that the moderators have banned any use of calculators at all, including a calculator on your desk. So Calculator to avoid kullanamıyor getting a musun? run rejected, you shouldn't use any form of Mobil calculator internette at all. sabit IP için 20 TL ödeme konusunda ne diyorsun? Mobil internette sabit IP abi sabit IP'nin paralı olması çok mantıklı bir şey bu arada. Özür dilerim ama mantıklı. IPv6 olsa mantıksız derim ama IPv4'te mantıklı bir şey. Bitti, IP sayısı bitti arkadaşlar. IPv4'te IP kalmadı. Sıkıntı o. Öldü mü adam? Yine öldü galiba. Devam ediyor şu Again, anda. I want to mention that this is a vanilla feature that does not need any mods at all. Paraloki de 20 But if you're TL'nindir. using Oğlum doğal. sodium, 20 TL then çok you doğal need to yani. update it with the link below, as old sodium versions are bugged and have a far Tamam, arada bir ölüyor ama geliyor. Kral. Şimdi bunların hepsini düşündük. Şimdi her şeyi unutacağız abi. Tamam mı? Run'a başlıyoruz. Hiç bok yapamayacağız. Şimdi satma zamanı. Yani şeyleri sileceğim. Dünküleri sileceğim. Kaç GB'tır sizce dünküler? O kadar hızlı sildik, kaç GB olduğunu göremedim. 2-3 filandı galiba. Çok hızlı sildi.